Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, umarım keyifler yerindedir. Bu açılımda aklınızdaki kişinin size dair pişmanlıkları ya da keşkeleri var mı? Neler düşünüyor buna bakacağız. Bakalım kartlar bize neler söyleyecek. İki ayrı deste hazırladım. Birinci ve ikinci deste. Hangisini istiyorsanız, hangisi size hitap ediyorsa ya da hissediyorsanız onu seçebilirsiniz. Ama benim size önerim her ikisini de dinlemenizden yana olacak. Çünkü bu bir genel açılım, kişisel bir açılım değil. Ve sizin seçtiğiniz dışındaki diğer desteden de bir bilgi edinebilirsiniz. Herhangi bir bilgiyi kaçırmanızı istemem açıkçası. Ben fazlaca lafı uzatmadan, sizi de sıkmadan birinci destemle başlamak istiyorum. Ekstra kartlar da seçebilirim ki seçeceğim de zaten. Hani derine inmek için. Belki ekstra bilgiler de alırız bu keşkeler ve pişmanlık dışında da belki bir takım bilgilere sahip oluruz diye düşünüyorum. Şimdi aslında bu kişi sizinle mutluymuş. Bunu görüyorum. Hatta siz ona konfor alanı tanımışsınız. Yani belki fazlaca, belki hak etmediği düzeyde bir takım mutluluklar yaşatmış olabilirsiniz. Hatta o size bir adım gelmişken siz ona 10 adım gitmiş bile olabilirsiniz. Çünkü benim burada gördüğüm şey, benim keyfim onunla yerindeydi aslında. Benim için her şey tamdı. Burada bütün kupalar tam ve benim keyfim yerinde. Hatta şöyle bir şey var. Ben bu karakteri biraz daha böyle kavgacı, tartışmalar yaratan, keskin, işte ben bildiğimi okurum, her şey benim istediğim gibi olsun diyen böyle biraz sert bir karakter olarak görüyorum ama siz burada daha veren taraf, daha uğraşan taraf, düşünceli olan taraf olarak çıkıyorsunuz. Ve karşı taraf sizi zorlamış aslında. Yani sürekli gerekli gereksiz tartışmalar yaratmış, çatışmalar oluşturmuş ve sizi oldukça zorlamış diye görüyorum. Gelgitli bir ilişki içinde olabilirsiniz. Hani bir hayatınıza giriyor, bir çıkıyor ya da bir iyi davranıyor, bir sıkıntı yaratıyor. İlişkinizde üçlü ilişki. Şöyle aslında aranıza üçüncü bir kişiyi sokmuş. Bu kiminiz için aldatma, yalan, kiminiz içinse yani bilemiyorum, belki eşini, dostunu, ailesinden birini vesaire birilerini aranıza sokmuş ve aslında sizi geri plana atmış zaman zaman. Bunu da yapmış. Bundan kaynaklı da tartışmalar yaşamış olabilirsiniz bu kişiyle. Şimdi pişmanlık var mı dediğimde aslında ben bu kişide herhangi bir pişmanlık ya da böyle bir keşke gibi bir şey görmüyorum. Yani bir üzüntü, işte niye böyle yaptım, keşke yapmasaydım gibi bir şey görmüyorum. Burada dik kafalı, duyguları geri planda mantığıyla hareket eden, tartışmalar yaratmaya meyilli, ben ne dersem o olsun, keskin, sözleri de keskin. Hani böyle bir şey onun istediği gibi olmayınca sizi üzüp kırabilecek bir şekilde hareket edip davranış sergileyip söylemlerde bulunarak ilişkiyi kesip atabilecek tarzda bir karakter görüyorum. Ve ben bildiğimi okurum diyor. Hatta burada Joker kartı, yani önünü görmeden keyfi ilerleyen, çok böyle sorumluluk almayan, ileriyi görmeyen ya da düşünmek istemeyen bir karakteri veriyor bize. Burada Kupa Prensi ile birlikte bu kişi ilişkilerde zaten aynı Joker'de olduğu gibi çok keyfi, çok anlık, anlık duygularla hareket eden bir tavırda ve sorumluluk alma, ileriye dönük düşünme ya da gereklilik, işte ben ne yapmalıyım ya da ne yapmamalıyım gibi düşüncelere sahip değil. Ve bunun anlık düşüncesi onun kararsız bir şekilde davranmasına, bir gelip bir gitmesine, işte söyledikleri sözlerin davranışlarına yansımamasına sebebiyet veriyor. Ve bu kişi diyor ki ya ben kafam rahat olmak isteyen, yani kafam rahat olsun isteyen cümleyi kuramadım şu an. Ben kafam rahat olsun istiyorum ve konfor alanımdan çıkmak istemiyorum. İlişkide kendim herhangi bir şey yapmak, sorumluluk almak istemiyorum. Karşı taraf benden bir şeyler istesin, bunu istemiyorum. Benim tek isteğim anlık isteğime göre hareket etmek, keyif almak, flört etmek, heyecan yaşamak. Karşı taraf bana istediğim her şeyi sunsun. Ben bunu bekliyorum ve mutlu olmak istiyorum. Tek gayem bu. Ve bu doğrultuda yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim diyor. Buradaki tek isteği şu anda aranızda ya iletişim yok ya da kopuk ve soğuk bir iletişim var. Hatta burada siz artık böyle eskisi gibi ona karşı verici olmayan, biraz daha böyle
duvar çekmiş, sınırını koymuş bir durumda olabilirsiniz. Bu kişinin düşündüğü şey şu. Diyor ki onun bana eskiden verdiği o sonsuz değer ya da sonsuz sevgi, ilgi, alaka ya da işte hatalarıma karşı o sonsuz affediş, alttan alış. Ben aslında bunu tekrar istiyorum diyor. Yani burada tek buna keşke diyemem, tek isteği bu diyebilirim. Yani burada keşkesi, pişmanlığı, keşke şunu şöyle yapsaydım ya da şunu şöyle yapmasaydım diyen biri yok. Hatta hala bir böyle tartışma durumu da söz konusu hem kendiyle hem sizinle, çünkü yani ben nasıl istediğimi elde edemem ya da işte onu geri çevirdiyseniz nasıl beni geri çevirir? Yani bırakan, giden, vazgeçen ben olmalıyım. Benden vazgeçilemez tarzı bir şey de var, düşüncesi de var. Yani egoist biri de aslında. Ve almak istediğini kesinlikle alan taraf olmalı. Ve şu an benim keyfim yerinde. Hani belki sen bana yüz vermiyorsun. Tamam, hani bunu kafaya takıyor olabilirim ama ya önemli de değil. Ben yine istediğimi elde ederim. Ben yine yoluma bakarım tarzda bir düşünceye de sahip bu kişi. Çok zor bir karakter. Tamamen flörtöz bir karakter ve kendini düşünen bir karakter. O yüzden ne pişmanlık var, ne bir keşke var. Burada böyle bir şey görmüyorum arkadaşlar. Birinci deste için durum buydu. Bu konuda dikkatli olun. Şöyle, karşı tarafa fazlaca veriyorsanız, o bir adım gelirken siz 10 adım gidiyorsanız, engeller koyuyorsa ve siz olumsuzu siz aşmaya çalışıyorsanız ve bu kişi bildiğini okuyorsa, sürekli bir şeyler bekliyorsa ve bu bir döngü haline geldiyse artık bırakmanız gerekiyorsa bırakın ya da gereken şey daha böyle bir sert olmanız gerekiyorsa, işte çok fazla verici olmak, bunu kısmanız gerekiyorsa bunu kısın. Ama bir şeyler yapılması lazım burada yani. Sizin de bir karar almanız gerekiyor ki zaten çoğunuz artık burada bir evreye gelmişsiniz. Ya yeter, bıktım, hani ben bununla mı uğraşacağım diye bir durum haline de düşmüşsünüz diye görüyorum ben. Kararsız bir yapıda devam edecek bu kişi ve eğer ki hiçbir iletişim yoksa size adım atabilir, bilginiz olsun. Tekrar gelebilir ama aynı olumsuz süreç yaşanacaktır. Bu kişide değişkenlik görmüyorum. Yine bildiğini okuyacaktır. Bu şekilde umarım fayda sağlar size deste arkadaşlar. Yorumlarda istek, önerilerinizi, eleştiri, olumlu olumsuz fark etmez, ne yazmak istiyorsanız yazabilirsiniz. Bana destek olmak adına da yorum yapabilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Instagram'dan takip edip oradaki gönderilerden de faydalanabilirsiniz. Ya da benimle oradan iletişime geçip kişisel açılım alabilirsiniz. Hızlı anlatıyorum, hızlı konuşuyorum. Sonra kelimelerim karışıyor. Böyle kelimelerim, cümlelerim karıştığında da çok sinir olurum. Her şeyi böyle düzgün söyleme eğiliminde olan biriyim. Ama oluyor böyle şeyler. Ne yapalım işte. Şimdi ikinci desteğe geçelim. Umarım burada biraz olsun olumlu bir şeyler görürüz. Genelde böyle çok sıkıntılı ilişkiler olduğunda karşı taraf çok ben merkezci olduğunda pişmanlık vesaire böyle bir şey hissetmiyor zaten. Öyle bir eğilimde olmuyor. Ve bununla çok karşılaşıyoruz bu durumla. Özellikle yoğun olarak enerjiler bu yöndeyse şu an bizi sorunlu ilişki içerisinde olanlar ya da işte karşı taraf gerekeni yapmıyor diyenler izliyorsa daha çok bu tip konular çıkabiliyor. Olumsuz durumlar çıkabiliyor arkadaşlar. Burada aslında bir düşünen biri var. Onu görüyorum. Yani şimdi size anlatacağım fakat şu an hani en azından bir düşünüyor. Bir şeyleri dert etmiş. Onu görebiliyorum. Evet, bakalım. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir sorun var. Bu kişi biraz böyle tutucu biri. Yani fikirlerinden vazgeçmiyor. Kendi yaptığı ya da kendi düşüncelerini hep doğru olarak düşünüyor. Doğru yaptığını sanıyor. Bir şeylerden vazgeçmek istemiyor ve dedik böyle biraz inatçı bir yapısı var. Bu inatçı yapısı onu yanlışa itiyor aslında.
Yani bir şeyleri bırakması lazım. Belki kendini biraz salması lazım. Belki duygularını bastırıyorsa duygularını açığa vurması gerekiyor. Ben bildiğimi okurum. Benim dediğim doğrudur. İşte ben ne istersem o olacak diyerek böyle sert olmaması lazım. Burada böyle bir karakter gördüm ve bu aslında yanlışı, hatası bu. Yani bütün yanlışın sebebi bu. Onun bu duruşu. Bundan vazgeçmeli. Siz burada onun gözünde para kraliçesisiniz. Bu da nedir? Mantıklı düşünen, maddi, manevi, sevgi vesaire her açıdan partnerini yükselten, ona katkı sağlayan, ona destek olan, elinde bir varsa bunu beşe çeviren, hem anaç hem sevgili hem işte arkadaş, her şey olabilen, tamamen %100 destekçi, her türlü desteği sağlayabilen bir karakter olarak görüyor sizi. Hatta maddi konularda da ona destek olmuş olabilirsiniz. Ve kiminiz için Azize kartı ile birlikte evlisiniz ya da işte çok uzun süreli bir ilişki içerisindesiniz. Bu birkaç aylık bir ilişki değil. Hatta bu ilişkide bayağı bir böyle şey var. Yani çok mutlu olmuş sizinle. Ona karşı çok fazla fedakarlık yapmışsınız. Bu sadece aşkı yaşatmak değil. İşte burada maddiyat falan da var. Belki kiminiz maddi anlamda da destek oldunuz bu kişiye. Onu yükseltmişsiniz. Yani belki karakterinde, belki iş hayatında, aşk hayatında ona katkılar sağlamışsınız. Onun yükünü siz de sırtlanmışsınız ve onun yükünü hafifletmişsiniz arkadaşlar. Ona çok iyi gelmişsiniz. Bereket timsali aslında burada Azize bir de. Yani para kraliçesiyle de birlikte bereket getirmişsiniz ona her açıdan. Burada söz aslında size sözler vermiş ya da işte bu söz nişan, sözlü, evli olma durumu ya da uzun süreli bir ilişki içinde bulunma hali de oluyor. Bir takım sözler vermiş size ve bunları tam olarak tutamamış. Belki kendini değiştirme sözü vermiş olabilir. Fakat yine bildiğini okuma yoluna gitmiş ve sizden bir şeyleri gizlemiş. Aslında bu gizledikleri daha çok duygusal anlamda. Yani duygusallığını, size karşı olan derin duygularını gizleme eğiliminde olmuş. Duyguları açığa çıkarmak onun için belki de zayıflık göstergesi olabilir. Belki de bundan korktu. Belki değişmekten korktu. Bir şekilde değişemedi ama değişmesi gerekiyordu. Ve onun bir takım davranışları sizin kopuşunuza sebebiyet vermiş ya da ileriki dönemlerde verecek olabilir. Artık belki de bu yükü taşıyamıyorsunuz. Burada eliniz kolunuz bağlı hissettiğiniz bir sürece sokacak sizi. Yani ne yapsam bilemiyorum dediğiniz bir sürece ve sonrasında burada bir uzaklaşma görüyorum ve kararsızlık. Arkadaşlar bu kişi sizden uzaklaştıktan sonra kendini boşlukta hissedecek. Bakın burada bir kendiyle baş başa kalma, sürekli düşünme hali. Bu yöne mi gitsem, bu yöne mi gitsem, yaptığım yanlış mıydı, doğru muydu, ben ne yapıyorum, karar veremiyorum, çok kararsızım dediği böyle bir bocaladığı bir sürece girecek sizden sonra. Yani sizden uzaklaştıktan sonra ve sonrasında geçmişin aslında onun için çok iyi olduğunu, sizin onun için çok iyi olduğunuzu ve yaptığı bir takım yanlışları farkına varacak. Burada özellikle kendi başına kaldığında belki geceleri işte yatağına yattığında sürekli geçmişi düşünecek, sürekli sizi düşünecek, yapılanları ve yapılmayanları düşünecek ve sizden sonra aradığını, yani bir şeyler arayacak, mutlu olmayı isteyecek ama bu mutluluğu bulamayacak ve burada bir pişmanlık görüyoruz. Bu pişmanlığı bir eylemle size gösterecek. Bakın bu iletişim kopukluğundan sonra yaşadığı bütün o sıkıntıları bir şekilde size işte aksettirecek, iletişim kuracak, pişmanlığını dile getirecek. Burada tamamen pişman olan bir kişi görüyorum ben. Bu net. Hatta bakalım başka bize kartlar ne söyler. Böyle hani içimden ekstra kart seçme isteği doğdu. Şöyle, sizinle çok fazla tartışmışsa, çatışmışsa ve zor, yani böyle birbirinizi kırarak uzaklaşmışsanız ya da sizi çok kırdıysa nasıl gelecek, işte nasıl bir şeyleri toparlayacak bunu bilemeyecek.
Yani keşke böyle yapmasaydım, keşke bu kadar kırıcı olmasaydım, keşke biraz alttan alabilseydim, değişebilseydim, bu kadar bu savaş halinde bırakmasaydım ortamı. Şimdi hani bu pişmanlığı nasıl dile getireceğim ya da nasıl ona kendimi anlatacağım diye dert edinecek. Dünya kartı her şeyin tamamlanması. Yani size adım attığında onun için her şey tamamlanmış olacak. Bunu hissedecek, bunun farkına varacak. Yani benim için önemli olan, değerli olan ne varsa ya da bana iyi gelen ne varsa ondaydı. Ve ben bunu kaybetmek istemiyorum diye bir düşünce içerisine girecek. Burada pişman olan, düşünen, dert edinen, bunu bir şekilde size söylemek isteyen, belirtmek isteyen ama bunu nasıl yapacağını bilemeyen, duygularını açığa vurmakta zorlanan biri var arkadaşlar. Bilginiz olsun. İkinci deste bu şekildeydi. Umarım deste size fayda sağlar. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. İstek, öneri, olumlu olumsuz eleştirileriniz belirtebilirsiniz, yazabilirsiniz. Beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Instagram'dan takip edebilirsiniz ve oradaki gönderilerimden de faydalanabilirsiniz. Ekstra açılımlar var. İletişime geçebilirsiniz bu arada. Kişisel açılım almak isteyenler yine Instagram üzerinden iletişim kurabilirler benimle. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.